22 Kasım 1988'de hayatı bir anda tepetaklak olan Junko Furuta, onu kaçıranların elinden ölmeden önce sadece 16 yaşındaydı. Rehin tutulduğu 44 gün boyunca sürekli tecavüz edilen ve bin türlü işkenceye maruz kalan Junko'nun başına gelenler, olayın yaşandığı dönem sadece Japonya'da değil, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Beton kaplı liseli kız olarak bilinen Junko'nun yürek parçalayan ve insana yaşama sebebini sorgulatan hikayesi. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Junko Furuta, Japonya'nın Misato şehrinde yaşayan 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Geleceği parlak ve hayata umutla bakan neşeli bir kızdı. Ta ki hayatını sonsuza dek değiştirecek bu olay meydana gelene kadar. İyi görünümlü ve aktif bir genç olan Junko, çalışkanlığı ile de herkesin gözüne girmişti. Bir gün okul arkadaşlarından biri olan Hiroshi Miyano'ya Junko'ya aşık olduğunu ve onunla sevgili olmak istediğini söyledi, ancak reddedildi. Hiroshi okulun kabadayılarından biriydi ve Yakuza'nın yeni nesil üyelerinden biri olmaya çalışıyordu. Kimse ona karşılık koymaya cesaret edemiyordu ve Junko'nun ona hayır demiş olması Hiroshi'ye göre intikam için yeterli bir sebepti. Junko part-time işinden çıktığı sırada Hiroshi ve 3 arkadaş tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar Junko'yu içlerinden birinin ailesine ait bir eve götürdüler ve burası genç kız için adeta bir cehenneme döndü. Junko'nun kaybolduğu polise bildirilmesin diye adamlar zorla genç kızın ailesini arattırmıştı. Onlara bir arkadaşı gittiğini ve bir süre burada kalacağını, gayet iyi durumda olduğunu söylemesini istemişlerdi. Korkudan ne yapacağını bilmeyen Junko, denilenleri harfi harfine yerine getirdi, polisin onu arama ihtimali de bu vesileyle suya düşmüş oldu. Kaçırılmasının ardından 44 gün boyunca Junko'ya yapılan işkencelerin ardı arkası kesilmedi. Fiziksel acılar bir yana, genç kız inanılmaz ruhsal acılara da maruz kalmıştı. Bu azap evinde geçirdiği sürenin çoğunda çıplak kalmış ve aşağılanmıştı. Her gün hem vajinal hem de anüsten tecavüze uğramış, üzerine işenmiş, dövülmüş ve kendi idrarını içmeye zorlanmıştı. Hiroshi'nin Yakuza arkadaşları tarafından da cinsel istismara uğrayan zavallı genç kıza 100'den fazla erkeğin tecavüz ettiği ve bir noktada günde en az 12 kez cinsel ilişkiye zorlandığı tahmin edilmekte. Junko'nun yaşadıkları sadece bunlardan da ibaret değil. Sık sık tecavüzcülerin önünde mastürbasyon yapmak zorunda kaldı. Cinsel organına yabancı maddeler sokuldu ve vücudunun çeşitli bölgeleri çakmakla yakıldı. Artık ölmek için yalvaran genç kadının ızdırabı bununla da bitmiyordu. Ellerinden tavana asılıp kum torbası gibi kullanıldı. Vajinasına ve anüsüne cam şişe, havai fişek, ampul, makas gibi aletler sokuldu. Kafası ezildi. Göğüslerine dikiş iğneleri saplandı ve sol meme ucu koparıldı. Yaşadıkları yüzünden ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyordu. Çünkü midesi artık hiçbir şey kabul etmemeye başlamıştı. İdrara çıkamıyor, hatta hareket dahi edemiyordu. Kaçırılmasının 44. gününde Junko'nun yaşadığı acılar tavan yaptı. Bir oyunda yenilmelerini bahane edip kızı halter barı ile döven adamlar 2 saat boyunca Junko'ya işkence edip sonra da yaktılar. Vahşice öldürülen genç kızın cesedi bir varile atılıp üzerine 55 galon çimento dökülen katiller varili Koto bölgesine attılar. Varil polis tarafından bulundu ve suçlular yakalandı. Kızın haberini televizyonda gören anne ise ağır bir psikolojik tedavi sürecine alındı. Mahkeme tarafından suçluların isimleri gizli tutulmak istense de Gunsund adlı bir yergi yaşananların unutulmasına izin vermemek adına Junko'ya bunu yapan kişilerin isimlerini tek tek yayımladı. İşinin acı tarafı ise zavallı genç kız bu vahşeti yaşatanların yaşlarının 16 ile 18 arasında değişmesiydi. Suçlular henüz reşit olmadıkları için müebbet hapis cezasına çarptırılamadı. Ancak 20 yıla yakın hapse mahkum edildiler. Bilindiği kadarıyla şu an hepsi cezaevinden çıkmış durumda. Junko'nun bu acıklı hikayesi pek çok kitaba ve filme de konu oldu. İnsanlar Junko'nun ve onun hikayesini kolayca unutup gitmesine izin vermedi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.